Dünya tarihine bakıldığında birçok depremin yaşandığı bir gerçek. Fakat bazı depremlerin şiddeti ve yıkıcılığı oldukça büyük felaketlere sebep olmuştur. Felaket dediğimizde ise sadece aklınıza molozlar gelmemeli. Bu felaketin maddi olduğu kadar manevi boyutu da var. Bu videomuzda hem dünya tarihinde hem de Türkiye'de yaşanmış en büyük yıkıcı depremlere göz atacağız. Ama tüm bunlardan bahsetmeden önce sizlere bir hatırlatmamız var. 1,5 yıl önce 6 Şubat günü gece yarısı saat 4.17'de ülkece unutulmaz bir acı yaşadık. 11 ilimizi derinden sarsan Kahramanmaraş merkezli deprem bizde unutulmaz yaralar bıraktı. Ancak unutup gittiğimiz ve konuşmamız gereken birkaç şey var. Aradan zaman geçse de yaralarımızın devam ettiği bu zamanda aslında hala sarsılmaya devam ediyoruz. Nasıl mı? Görünmez depremden bahsediyoruz. Travmalar, kayıp çocuklar, aradan bir yıl geçmesine rağmen evsiz olanlar ve çözümü bir türlü bulunamayan su krizi. İşte tam olarak konuşmamız gereken konular bunlar. Çünkü aslında görünmeyen ve gündeme gelmeyen o kadar çok konu var ki. Elbette depremin ardından yeniden yapılan binalar ve altyapı çalışmaları olumlu adımlar olarak görülebilir. Ancak konteyner ve çadırlarda yaşamaya devam eden vatandaşlarımızın varlığı, yaşanan felaketin etkilerinin hala devam ettiğini gösteriyor. Bu durum, toplum olarak travmaların, kayıp çocukların sorunlarının ve evsiz kalan insanların yanı sıra su krizi gibi çözüm bekleyen acil konulara dikkatimizi çekiyor. Bu tür felaketlerden sonra toplumun iyileşme süreci sadece fiziksel yapıların yeniden inşasıyla sınırlı kalmamalıdır. Psikolojik destek, sosyal hizmetler ve uzun vadeli rehabilitasyon programları gibi kapsamlı çözümler gereklidir. Yaşanan acı depremlerde kaybettiğimiz tüm vatandaşlara Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz. Büyük Şili Depremi 1960. Büyük Şili Depremi 22 Mayıs 1960 tarihinde 9.5 büyüklüğüyle tüm zamanların ölçülmüş en büyük depremiydi. Depremin merkez üssü başkent Santiago de Chili'nin yaklaşık 700 kilometre güneyindeki Valdivia şehridir. Bu depremde yaklaşık 1600 kilometre uzunluğundaki devasa bir fay hattı kırılmıştır ve deprem 10 dakika kadar sürmüştür. Bu deprem sırasında tahminlere göre 1000-18.000 kişi hayatını kaybetmiş, 3,5 ile 6,9 milyar dolar arası hasar oluşmuştur. Ayrıca deprem Büyük Okyanus'ta yayılan tsunami'ye sebep oldu. 10.000 kilometre mesafedeki Hilo, Hawaii ve Güney Afrika'nın sahil bölgeleri olumsuz etkilendi. Depremden olumsuz yönde etkilenen yaklaşık 5.000 kişi olduğu kabul edildi. Shensi Depremi, Çin, 1556. Shensi Depremi veya Hua ilçesinde meydana gelen deprem yaklaşık 830.000 kişinin ölümüne sebep olarak en çok kişinin ölümüne sebep olmuş deprem olarak tarihe geçti. 23 Ocak 1556 sabahında Shensi, Çin'de meydana geldi. Shensi, Shanxi, Henan, Gansu, Hebei, Shandong gibi illerin 97'den fazla ilçesi etkilendi. Hint Okyanusu Depremi ve Tsunamisi 2004. 2004 Hint Okyanusu Depremi ve Tsunamisi 26 Aralık 2004 günü meydana gelmiş olan ve merkezi Endonezya'nın Sumatra adasının batı kıyısı açıklarında olan bir depremdi. Batma nedeniyle meydana gelen deprem Hint Okyanusu'na kıyısı olan karaları vuran, yüksekliği 30 metreye kadar çıkan tsunamiler üretti ve bu nedenle 14 ülkede 230 binden fazla kişi yaşamını yitirdi. Bu tarihteki en çok ölüme yol açan doğal afetlerden biriydi. Endonezya en ağır zararı alan ülkeydi. Onu Sri Lanka, Hindistan ve Tayland izledi. 9.1 ila 9.3 olan büyüklüğüyle bugüne kadarki en büyük 3. depremdi. Süresi 8-10 dakika arasında değişen deprem yine bugüne kadar görülmüş en uzun süreye sahipti ve tüm gezegeni 1 santimetre hareket ettirdi. Alaska'ya kadar uzanan tüm depremleri tetikledi. Haiyuan Depremi 1920. 1920 yılında gerçekleşen ve Gansu depremi olarak da bilinen deprem
7.8 büyüklüğündeydi. Can kaybının 200 binin üzerinde olduğu felaket, Gansu bölgesi olarak da adlandırılan Liumbu, Haiyuan ve Ganyaş'ı yerle bir etti. Sadece Haiyuan'de 73 bin kişi yaşamını yitirdi. Shiji bölgesindeki bir köy tamamen toprağın altına göçtü. Deprem bir Kuzey Avrupa ülkesi olan Norveç'ten bile hissedildi. Haiti depremi 2010. 2010 Haiti depremi merkez üssü başkent Port-au-Prince'a 25 kilometre uzaklıkta 7.0 büyüklüğünde olan ve zaman olarak 12 Ocak 2010'da gerçekleşen depremdi. Yıkıma yol açan deprem yerin 13 kilometre altına meydana geldi. ABD'deki Jeolojik Araştırma Kurumu 5.0 ve 5.9 şiddetindeki bir seri 14 artçı depremi kaydetti. Depremden yaklaşık 3 milyon kişinin etkilendiği ve ölü sayısının 50 ila 100 bin arasında olduğu belirtildi. Rusya, Kamçatka depremi. Rusya'nın doğusunda 4 Kasım 1952'de meydana gelen depremin büyüklüğü 9.0 olarak ölçüldü. Depremin yaşandığı Kamçatka bölgesi, Avustralya, Asya ve Amerika kıtaları arasındaki deprem levhalarının bulunduğu ve sık sık sismik aktivitelerin yaşandığı Pasifik Ateş Çemberi adlı bölgenin kuzey ucunda yer alıyor. 1 milyon doların üzerinde maddi hasar oluşturan depremde can kaybı olmadı. Kamçatka'da 4 Kasım 1952'de meydana gelen 9 büyüklüğündeki deprem, 1900'den bu yana kaydedilen en büyük depremler arasında yer alıyor. Japonya depremi 2011. Tohoku depremi ve tsunamisi 11 Mart 2011'de Japonya'nın Tohoku bölgesinde 9.0 büyüklüğünde gerçekleşen bir depremdi. 9 büyüklüğünde olan deprem, Japonya'da yaşanan en büyük deprem olduğu, dünyada ise en büyük ilk 5 depremin arasında olduğu açıklandı. Meydana gelen tsunami ise ülkede çok büyük zarara yol açtı. Depremde 15.828 kişi hayatını kaybetti ve 3.760 kişi kayıp olarak kayıtlara geçti. Kara ve demir yolları ağır hasar gördü. Çeşitli yerlerde yangınlar çıktı ve bir baraj yıkılarak bölgeyi su basmasına neden oldu. Kuzeydoğu Japonya'da 4.4 milyon ev elektriksiz, 1,5 milyon ev ise susuz kaldı. Deprem sonucu ciddi bir gıda sıkıntısı meydana geldi. Deprem ve tsunami'den sonra meydana gelen Fukushima nükleer santrali faciasına da kartlar kısmından ulaşabilirsiniz. Her yıl dünya çapında yaklaşık 20 bin, günde ise ortalama 55 deprem oluyor. Ancak bunların çoğu sadece minik sarsıntılar olduğu için hissedilmiyor. Bu depremlerin büyüklüğü ise Richter ölçeğiyle ölçülüyor. Bir deprem ülkesinde yaşadığımız için bu gibi bilgilere yıllardır hakimsiniz. Gelelim esas sorumuza. 20 büyüklüğünde bir depremin açığa çıkması için ne gerekir? Bunu daha derinden anlayabilmek için temel bilgilerimizi hatırlamamızda fayda var. Bildiğiniz gibi depremlerin çoğuna tektonik plakaların hareketleri neden olur. Volkanik patlamalar ve göktaşı çarpmaları gibi olaylardan da kaynaklanabilirler. Yer kabuğunu oluşturan bu levhalar dönüşüm sınırı adı verilen bir bölgede birbirlerine karşı kayabilirler. Levhalar farklı yönlerde hareket ettiklerinde yer kabuğunda fay hattı adı verilen bir kırılmaya neden olabilirler. Çoğu depremin gerçekleştiği yerde burasıdır. Levhalar birbirlerini sıkıca iterken sürtünme yaratırlar ve yeterince sürtünme varsa birbirlerine kilitlenerek kaymayı durdurabilirler. Ancak itiş devam ettikçe bastırılmış enerji ve basınç artacaktır. Basınç yeterince arttığında sürtünmeye karşı galip çıkarak çok güçlü ve ani bir kaymaya neden olacaktır. Bu da deprem olarak bildiğimiz titreşime neden olur. Fay hattı ne kadar uzunsa deprem de o kadar büyük olur. Peki 20 büyüklüğünde bir deprem üretmek için ne kadar uzun bir fay hattı gerekir? 10.5 büyüklüğünde bir deprem üretmek için yaklaşık 80 bin kilometrelik bir fay uzunluğuna ihtiyacınız olacaktır. Dünyanın çevresinin sadece 40 bin kilometre olduğu göz önüne alındığında bu pek olası değildir. Bu nedenle bir fay hattı kaynaklı 20 büyüklüğünde bir depremin olması mümkün görünmüyor ama farklı bir yolla gerçekleşmesi mümkün. Büyük bir göktaşının çarpması durumunda şimdiye kadar yaşadığımız tüm depremlerden daha uzun sürecek bir sarsıntıya maruz kalırız. Sarsıntı ve artçıları saatlerce durmaz. Görülmemiş büyüklükte tsunamiler yaşanır,
Göktaşının bir okyanusa düşmesi durumunda ise dalgalar gökyüzüne kadar ulaşır. Bu da yetmezmiş gibi başka depremlerde tetiklenirdi ve volkanik patlamalar meydana gelirdi. Tüm dünya kelimenin tam anlamıyla parçalanırdı. Dünyadaki en yoğun tektonik deprem kuşağını, büyük depremlerin yaklaşık %80'inin meydana geldiği Pasifik deprem kuşağı oluşturuyor. En önemli kıta levhaları ise Kuzey Amerika levhası, Güney Amerika levhası, Afrika levhası, Arap levhası, Avrasya levhası, Anadolu levhası, Bismarck levhası, Hint-Avustralya levhası ve Antarktika levhası olarak öne çıkıyor. Bazı faylar çok ince ve dikkat çekici olmasa da Kaliforniya'daki San Andreas ve Türkiye'deki Anadolu fayı yüzlerce kilometre uzunluğuna sahip faylardandır. Bilmeyenler için dünyadaki en uzun fay olan San Andreas fayı, Pasifik ile Kuzey Amerika levhalarının arasında yer almaktadır. Aktif fay hatları üzerinde bulunan ülkemizde ise tarihin çok eski zamanlarından bu yana şiddetli depremler yaşanmıştır. Avrasya, Arap, Afrika levhası arasında yer alan Türkiye sınırlarında Kuzey Anadolu fay hattı, Doğu Anadolu fay hattı ve Batı Anadolu fay hattı bulunuyor. Son olarak 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan asrın felaketi 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki deprem meydana geldi ve 11 ili etkiledi. Peki Türkiye'de yaşanan en şiddetli depremler hangileri? 1999 Gölcük depremi 7.4. 17 Ağustos 1999'da yerel saatle gece yarısı 03.02'de merkez üssü Gölcük olan 40-70 kuzey enlemiyle 29.91 doğu boylamında 7.4 büyüklüğündeki 45 saniye süren Gölcük depremi sadece Kocaeli'nde değil, Ankara'dan İzmir'e kadar geniş bir bölgede ve Marmara'da hissedildi. Türkiye'nin deprem geçmişinde en uzun deprem olarak biliniyor. Resmi olarak 17.118 kişinin öldüğü, 25.000'e yakın kişinin de yaralandığı açıklandı. Depremden en çok etkilenen Kocaeli'de 9.477 kişi yaşamını yitirdi. 9.881 kişi de yaralandı. Depremde 285.000 ev, 42.000 iş yeri hasar gördü. 2010 yılında yayınlanan meclis araştırması raporunda ölen kişi sayısı 18.373 olarak güncellenmiştir. 1999 Düzce depremi 7.2. 12 Kasım 1999 Cuma günü saat 18.57'de Düzce'de 30 saniye süren bir deprem 894 kişinin hayatını kaybetmesine, 2679 kişinin yaralanmasına ve evsiz kalmasına sebep oldu. Düzce Afet ve Acil Durum Müdürlüğü verilerine göre 1999'daki depremlerde Düzce genelinde 16.000 konut, 3837 iş yeri ağır hasar gördü. 73 kilometre uzunluğunda olan bu fayın 30 kilometrelik batı bölümü 17 Ağustos 1999 depreminde kırılmış bulunuyordu. Depremin 17 Ağustos 1999'daki kırılmaların Düzce fayının doğu bölümünü tetiklemesi sonucu geliştiği tespit edildi. Ayrıca deprem Ukrayna'dan dahi hissedilmiştir. 2003 Bingöl depremi 6.4. 2003 Bingöl depremi 1 Mayıs 2003 tarihinde yerel saatle 3.27'de gerçekleşen, Türkiye'nin doğusunu etkileyen 6.4 büyüklüğündeki depremdir. Merkezi Bingöl'ün 15 kilometre kuzeyinde yaşandı. Etkilenen bölgede en az 176 kişi öldü, 625 bina çöktü veya ağır hasara uğradı. Çeltik suyundaki yatılı okulda koğuş bloku çöktüğünde 84 can kaybı meydana geldi. 2011'de ise Van'ı peş peşe iki büyük deprem vurdu. Van merkeze bağlı Tabanlı köyü merkez üssü olmak üzere büyük bir deprem meydana geldi. 23 Ekim 2011 Pazar günü saat 13.40 sularında gerçekleşen depremin büyüklüğü 7.2 olarak ölçüldü. Tüm Türkiye bu depremin yaralarını sarmak için seferber olmuşken, bu kez de 9 Kasım 2011 Çarşamba günü saat 21.20 sularında Van merkeze 16 kilometre uzaklıktaki Edremit ilçesinde afetsel büyüklüğü 5.6 olan yeni bir deprem meydana geldi. Her iki depremde Doğu Anadolu bölgesinin genelinde hissedilmiş ve büyük tedirginliğe yol açmıştır. 23 Ekim ve 9 Kasım 2011 tarihlerinde toplam 601 vatandaşımız hayatını kaybetti. 1966 vatandaşımız yaralandı. 252 vatandaşımız ise enkazlardan sağ olarak kurtarıldı.
2023 Kahramanmaraş depremleri. 6 Şubat depremleri ya da 2023 Türkiye-Suriye depremleri 6 Şubat 2023'te 9 saat arayla meydana gelen, merkez üsleri sırasıyla Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki iki depremdir. Depremler sonucunda Türkiye'de resmi rakamlara göre en az 53.537, Suriye'de ise en az 8.476 kişi hayatını kaybetti ve toplam 122.000'den fazla kişi ise yaralandı. Depremlerin ardından büyüklüğü 6.7'ye kadar varan 45.000'den fazla artçı sarsıntı gerçekleşti. Pazarcık merkezli ilk deprem Türkiye ve Suriye'nin yanı sıra Lübnan, Kıbrıs, Irak, İsrail, Ürdün, İran ve Mısır'ın da yer aldığı geniş bir coğrafyada hissedildi. İki büyük deprem yaklaşık 350.000 kilometrekare alanda Almanya'nın toplam yüz ölçümü kadar bir bölgede hasara yol açtı ve 14 milyon kişiyi etkiledi. Türkiye'de birçok tarihi yapı da dahil ilk gün 39.000'den fazla bina yıkılırken 11 ilde toplam 518.000 konut yıkıldı veya ağır hasar aldı. Uluslararası Çalışma Örgütü depremler sonucu Türkiye'de 658.000, Suriye'de ise 170.000 çalışanın geçim olanaklarını kaybettiğini duyurdu. Türk hükümeti deprem bölgesi için doğal afet ve salgın gibi acil durumlarda uluslararası kuruluş ve ülkelerden yardım çağrılarını kapsayan en yüksek acil durum olan 4. seviye alarm ilan edildiğini açıklarken, Dünya Sağlık Örgütü depremler için 3. seviye acil durum ilan etti. Ayrıca depremlerden etkilenen 10 ilde 3 ay süreyle olağanüstü hal ilan edildi ve hayatını kaybedenler için Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 7 gün, Kosova, Arnavutluk, Kuzey Makedonya ve Bangladeş'te ise bir gün ulusal yas ilan edilmesine karar verildi. 102 ülke Türkiye'ye yardım teklifinde bulunurken 94 ülkeden gelen 141.000'den fazla kişi arama kurtarma çalışmalarına dahil oldu. Onlarca ülke ilk yardım malzemesi, teçhizat, sağlık ekibi gönderdi ve taziye mesajları yayımladı. Ayrıca Ermenistan-Türkiye sınırı yardım sevkiyatı için 30 yıl aradan sonra ilk kez açıldı. Videomuzun sonuna geldik. Sizlere çok daha fazla ve kaliteli belgeseller üretebilmemiz adına videomuzu beğenerek ve kanalımıza abone olarak bize destek olabilir, aynı zamanda bizlerin daha birçok belgesel severe ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca sol tarafta tarihte büyük kitlesel yok oluşlara sebep olmuş 6 yanardağ patlamasını anlattığım belgesel yer alıyor. Sağdaki oynatma listesi ise sizler tarafından en çok beğenilen videolardan oluşmakta.